Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir 5 diş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde kırmızı, krem ve böyle çok az da yeşil ipiniz varsa yeşil ip kullandım. Hepsi de piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden. Bir patiğe hanımlar ortalama şöyle 2 tane 70-75-80 santim kadar böyle 2 tane yeşil ip gidiyor. Yani ortalama elinizde 2 metre kadar yeşiliniz varsa bir çift patik için yeterli olacaktır. Hemen iplerimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen size modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Yapılışı da gerçekten çok kolay. Çeyiz için de çok uygun. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime başlayacağım. Patiğimize hanımlar her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyorum. Bu başlama tekniğini bütün 5 diş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyim. İkinci şişimi alıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Bu şekilde hepsini ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık 5 şişe geçeceğiz ve patiğimizin burun tarafında tamamen düz örgü öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim. 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle düz olarak ördüm. İkinci 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Üçüncü şişime ilmeklerimi çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkarıyorum. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Böyle. Devamında hanımlar yine üçüncü şişime ilmekler çıkartmaya devam edeceğim. Fakat ilk başlangıç yerini biraz sıkı başladığım için tığımdan yardım alacağım. Bakın, başlangıç yerine tığım ile giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Üçüncü şişime taktım. Burada 2 ilmeğim oldu. 3 ilmeğim oldu. 4 oldu. Bakın, ilk başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden tığım ile giriyorum. İlmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. 5 ilmek oldu. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 6 ilmeğim oldu. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım hanımlar. Böylece 4 şişimizde de 6'şer tane ilmeğimiz olacak. Yani 4 şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit olmalı. Bu şekilde ilmeklerimi çıkartıp şişime takıyorum. Şöyle şu 5. ilmeğim. Bir ilmek daha çıkartacağım. Kenardan şişime takıyorum. 4 şimdi de 6'şer tane ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım ve örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 diş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şu an ikinci şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyorum hanımlar. Boş olan şişim ile 3. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Başlangıç yerine geldik. Başlangıç yerini unuttuk, karıştırdık diyenler olabilir. Başlangıç ipimizin, bakın bu ipimizin tam karşısındaki köşe başlangıç yerimizdir. Şimdi geldik artırmalarımıza. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırmalarımızı bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz hanımlar. İlk şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki, ben şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İlk kenardan artırmamı yaptım. İkinci şişime geldim hanımlar. Şöyle baktığımız anda kenar sol tarafa düşüyor, kenarda. Son 2 ilmeğim kalana kadar ikinci şişimde öreceğim ve artırmamı yapacağım.
Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Baktığımız anda kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki ben şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Baktığımız anda kenar sol tarafta hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimde de 7'şer tane ilmeğim oldu. Bir sıra artırmayı yaptık. Bakın başlangıç yerine geldik. Hanımlar bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra artırma yapmadan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Yani her sıra artırma yapmıyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi yine düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapıyoruz. Evet hanımlar bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağda. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İlmek sayılarımız birer birer artıyor gördüğünüz gibi. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğimi şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Bakın kenarda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Hani bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve ardından modelime başladım. Tek renk ve ajurlu bir model olması itibariyle de esnek bir özelliğe sahip. Patiğim ayağıma dar olur mu gibi diye düşünüp endişelenmenize de gerek yok. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim, sonra da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Ayrıca artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele geçeceğim. İlk ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Bir ilmek kırmızı, ardından krem ipimi ekleyeceğim. Hemen yanına bir ilmek krem örüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye de hemen krem ipimin ucunu kırmızı ipime bağlayacağım. Şöyle. Krem ipimin ucunu kırmızı ipime bağlıyorum. Devam ediyorum. Bir kırmızı, bir krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Bakın bir krem, bir kırmızı. 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 Bir krem, ikinci şişimde bir kırmızı diye devam edecek bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde bir krem, bir kırmızı olacak şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Modelimizde ikinci sıramıza geçtik. Bu sıramızda hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani kırmızı ilmeklerimizi kırmızı ipimiz ile, krem ilmeklerimizi de krem ipimiz ile. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını bu sıramızda tekrar ediyoruz. Bakın kırmızı ilmeğimi kırmızı, krem ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Şeklimiz böyle. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi size tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Modelimizde 3. sıramıza geçtik.
Burada yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına bir ilmek kırmızı örüyorum. Bir tane krem ördüm. Yanına bir tane de kırmızı ördüm. Şimdi 3 krem 1 kırmızı olacak şekilde devam edeceğiz. Bakın 3 tane krem örüyorum. Bir tane kırmızı. 3 ilmek krem. Bir ilmek kırmızı. 3 tane krem. Bir tane kırmızı. 3 krem 1 kırmızı diye devam edeceğiz hanımlar ikinci şişimizden. Şeklimiz böyle. Diğer 3 şişimizi de 3 krem 1 kırmızı olacak şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Geldim modelimizde biz bir sonraki sıramıza geçtik. Yine bu 4. sıramızda da hanımlar bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani krem ilmeklerimi krem ipim ile, kırmızı ilmeklerimi de kırmızı ipim ile öreceğim. Yine 3 krem 1 kırmızı diye devam edeceğiz. 1 kırmızı. 3 tane kremimi örüyorum. Yanına bir ilmek kırmızı. 3 tane krem, bir tane kırmızı. Evet, şeklimiz böyle. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Patiğimizin burun tarafındaki minik modelimiz bitti. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Kırmızı ipimizi de hanımlar burada ortalama 60-70 santim kadar bırakıp keselim. Çiçeklerimizi yapmak için lazım olacak. Yine aynı miktarda aynı uzunlukta bir ip daha keselim. Bu da sol taraftaki çiçeklerimiz için bize lazım olacak. Şu anda ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca 2 kere dolanacağız 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de. 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca krem ipimle düz ördüm ve geldim. Şimdi bu ortadaki modelimize başlayacağız. Öncelikle hanımlar kenardaki ilk 6 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 6 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Ardından bu modelimizin hanımlar, bu ortadaki ajurlu modelimizin sağında ve solunda 2'şer ilmek tersimiz var. Bu 2 tersimi yine ters örüyorum. 1 ve 2. Modelimiz 12 sırada 12 ilmekten oluşuyor. 12 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 12 ilmek düz öreceğim ilk sıramda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelimizi rahat kurabilelim diye 12 ilmeği ilk şişte toplayacağım hanımlar. Bir iki ayrım yaparken tekrar ilmeklerimi yerli yerine koyacağım. Amaç burada modelimizi tek şiş üzerine rahatça kurabilmemiz. 6 ilmeğimi ilk şişimle örmüştüm. İkinci şişimden alarak devam ediyorum. 7. ilmeğim 8, 9, 10, 11, 12. Modelimi rahatça kurabilmek adına 12 ilmeğimi orta şişimde topladım. Sonra hemen ikinci şişimi de 12 ilmeğimden sonra hemen modelimin sol tarafındaki 2 ilmek tersimi örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi düz örüyorum. Ajurlu modelimizin ilk kurulumunu yaptık. Tabanını bu sıramızda hazırladık. Geldik patiğimizin taban bölümüne. Patiğimizin taban bölümünde herhangi bir işlem yok. İlmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor hanımlar. Bu nedenle videonun devamında bu tabanında düz olan yerleri göstermeyeceğim. Videoyu keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Bu düz yerlerin her defasında videosunu çekerek size göstererek videoyu gereksiz yere uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Patiğimizin tabanını böylece tamamladık. Gördüğünüz gibi tamamen düz ördük tabanda. Geldik ön yüze. Hanımlar, bu sıramızda yine kenardaki 6 adet düz ilmeğimi düz öreceğim. 1, 2, sonrasında bu 6 ilmekli olan yere çiçeğimizi yapacağız zaten. 6 ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğim ajurlu modelim bitene kadar ters örülecek. 2 tersimi ters ördüm. Şimdi geldik modelimize. Hanımlar, öncelikle 2 ters ördükten sonra ilk 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3 ve 4. Ardından öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. Bu şekilde içten girerek sağa doğru kesim yapılabilir. Fakat ben bu şekilde zorlandığım için şöyle yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip, bakın yer değiştiriyorum. Önüne getirip bırakıyorum. Ardından ikisini birlikte keserek örüyorum. Sağa doğru kesimimi bu şekilde yapıyorum hanımlar. Ardından ipimi şişime 2 kere doluyorum bu şekilde. 2 kere doladım kesim yaptıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Burada da sola doğru kesimimizi yapıyoruz. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum modelim için.
İkinci şişime geçtim. Hemen burada 2 tersim vardı. 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Ve şişimde kalan 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Ajurlu modelimize devam edeceğiz. Yine kenardaki 6 ilmek düzümü düz örüyorum. Şu 4. ilmeğim 5 6. 2 tane tersimi ters örüyorum. Hanımlar, bir önceki sırada 4 ilmek örüp sağa doğru kesim yapmıştık. Bu sıramızda 3 ilmek öreceğim. 1 2 3. 3 ilmek ördükten sonra öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru bir kesim yapacağım. Bakın, ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirdim. İkisini birlikte keserek örüyorum. Burada bir önceki sırada ipimizi şişimize 2 kere dolamıştık. Bunu açıyorum. Bu ip burada beklesin hanımlar. Bekleyecek, sonra toplayacağız bunları. Tekrardan ipimi şişime 2 kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde öndeki 2 ilmeğimi kestim. Hemen yandaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu orta kısımda böyle çirkin bir görüntü oluşabilir, fakat toplanınca şeklimiz ortaya çıkacak. Diğer şişime geçtim. Burada da kenarda 2 ilmek tersim vardı. 2 tersimi yine ters örüyorum. Ve şişimde kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Patiğimizin tabanını örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Yine kenardaki 6 ilmek düzümü düz örüyorum. 3. ilmeğim 4 5 6. Hemen yandaki 2 ters ilmeğimi de ters örüyorum. Bir önceki sırada hanımlar 3 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 2 ilmek öreceğim. Her defasında birer ilmek eksilerek gidiyor. 2 ilmek düz ördüm. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip bıraktım. İkisini kesiyorum. Yine sağa doğru kesimimi yaptım. Kesim yaptıktan sonra bir önceki sırada bakın, ipimi şişime 2 kere dolamıştım. Bunu açıyorum. Bu defa arkada 2 tane ipimiz var hanımlar, gördüğünüz gibi. Kesim yaptıktan sonra yine ipimi 2 kere şişime doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Buradaki 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Bakın, arkada bu defa hanımlar şöyle baktığımız anda 2 tane ipimiz oldu. Hemen yanındaki 2 tane ters ilmeğimi yine ters örüyorum ve şişimde kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Bu sıramızda da bu yanlardaki çiçeklerimizi yapacağız. Çiçeklerimiz tek seferde yapılıyor hanımlar. Öncelikle kenardaki ilk 2 ilmeğimi örüyorum. 1 2. Ardından yaprağımı yapabilmek için yeşil ipimin birini aldım. Kesmiş olduğum yeşil ipimin birini aldım. Ucunu krem ipime bağlıyorum. Şöyle buraya sabitleyeceğim yeşil ipimi. Buraya 2 tane şöyle sıkı bir düğüm attım. Yeşil ipimi şöyle yaklaştırıyorum. Hanımlar, şimdi yaprağımızı şöyle yapacağız. Bakın, önde şöyle dibine kadar getireyim. Önde 3 tane krem ilmeğim var. Tam ortadaki krem ilmeğimin 1 2 3 4 ilmek altına iniyorum. Yeşil ipim ile buradan uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Ardından öndeki 3 krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum ve bu yeşil ilmeğimi 3 kremin üzerinden böyle atlatıyorum. Sonra bu ilmeklerimi tekrar sol şişime aldım. Şimdi burada hanımlar ilk ilmeğimi, 3 tane ilmeğim vardı. İlk ilmeğimi böyle krem ipim ile düz örüyorum. Şimdi tam bu ortadaki ilmeğimin bu defa 3 ilmek altına ineceğim. Bakın, 1 2 3. Şişimi çıkarttım oradan. Arkadan şöyle yeşil ipimle bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu ilmeğimi de tam ortadaki krem ilmeğin üstünden atlatıp arkada bırakıyorum. Yeşil ipimi bıraktım. Şimdi tam bu ortadaki ilmeğimi hanımlar şu altta kırmızı ipimizi bırakmıştık. Şu kırmızı ipimi alıyorum. Burada bir ilmeğin içinden kırmızı ipim ile 3 ilmek çıkarıyorum. Bakın, 1. İpimi şişime doladım. 2. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 3. Sonrasında bu 3 ilmeğimi krem ipimle üçünü birlikte bakın düz olarak üçünü keserek örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar ilk çiçeğimizi oluşturduk. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Burada 2 ilmek tersim var. 2 tersimi de yine ters örüyorum. Ortadaki ajurlu modele yine devam edeceğiz. Bir önceki sırada 2 ilmek örüp öyle kesim yapmıştık. Şimdi 1 ilmek örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi aldım.
İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini birlikte sağa doğru kesim yapıyorum. Bir önceki sırada doladığım şu ipimi açtım. Bakın arkada 3 tane ipim oldu. Kesim yaptıktan sonra buraya ipimi şişime tekrar 2 kere doluyorum ve yeniden buradaki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Şişimde kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Şimdi ikinci şişime geçtim. İkinci şişimde de hanımlar hemen ilk 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Hemen yanına bir ilmek de düz ördüm. Bu tarafa da yine aynı şekilde yaprağımı yapacağım. Bu defa şu ikinci yeşil ipimi alıyorum. Sağ tarafa nasıl yaptıysak sol tarafa da aynı şekilde çiçeğimizi yapıyoruz hanımlar. Çiçeğimiz gördüğünüz gibi bir sırada, tek sırada yapılıyor. Şöyle yeşil ipimi kremin dibine doğru şöyle yaklaştırıyorum. Sonra yeşil ipimi aldım elime. Yine önümüzde bakın 3 tane krem ilmeğimiz var. Tam ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Yeşil ipimle uzunca bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 kremi örmeden sağ şişime aldım. Yeşil ipimi 3 tane ilmeğimin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Bu 3 tane krem ilmeğimi yeniden sol şişime alıyorum ve buradaki ilk krem ilmeğimi örüyorum. Tekrar yeşil ipimi aldım. Hemen ortadaki bu ilmeğimin altından hanımlar bu defa 3 ilmek alttan ineceğim. 1, 2, 3. Şişimi buradan takıp yine yeşil ipimle buradan bir ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeğimi de ortadaki yeşil krem ilmeğimin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Şimdi buranın da çiçeğini yapacağız. Bunun için de şöyle kesmiş olduğum ikinci kırmızı ipimi aldım. Yine burada da hanımlar bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağız kırmızı ipimizle. Bakın bir ilmek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım ve aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Hemen bu kırmızı ipimin ucunu da hanımlar şöyle kremime bağlayayım. Sökülmesin çünkü yeni eklediğimiz iplerin ucuna düğüm atmayınca, sabitlemeyince patiğimiz sökülür. Buna dikkat edelim. Ardından bu 3 tane kırmızı ilmeğimin 3'ünü birden krem ipim ile öreceğim. Şöyle bakın 3'ünü birden alıyorum. Birlikte şöyle düz keserek örüyorum. Sol taraftaki çiçeğimizi de böylece oluşturduk. Şişimde kalan 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın bir sırada tek seferde çiçeklerimizi oluşturduk. Şimdi patiğimizin tabanını örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Bir önceki sırada çiçeklerimizi bitirmiştik. 7 sıra ördükten sonra ikinci çiçeklerimizi kuracağız. Yani 7 kere çiçekler arasında 7 sıra var. Yeniden çiçeğimizden sonraki ilk sıramız. Kenardaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Çiçeğimizden sonraki ilk sıramız oluyor bu. Ardından 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Modele yine devam ediyoruz. Bu defa hanımlar burada sadece 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirdim. Bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu ortadaki ipimi de bıraktım. Bakın hanımlar arkada bu defa 4 tane ipimiz oldu. Şimdi ipimi şişime tekrar şöyle 2 kere doluyorum ve buradaki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Modelimizi yaptık. Şimdi ikinci şişime geçtim. Hemen buradaki 2 tersimi ters örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi çiçeğimden sonraki ilk sıra düz olarak örüyorum 6 ilmeğimi. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki ikinci sıra düzümüz bu. Kenardaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. 4, 5, 6. 2 ilmek tersimi de yine ters örüyorum. Bu sıramız hanımlar bakın kesilecek ilmeğimiz kalmadı. Burada ilk ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki böyle ipimi şişime 2 kere dolamıştım. İkisini bıraktım. Bakın hanımlar burada 5 tane ipimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sırada yapacağımız işlem şu. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime 4 kere dolayacağım. Fakat dolama işlemini şöyle yapacağız. Benden taraftan başlıyorum. Arkadan dolandırıyorum. Dolama işlemini bu şekilde yapıyoruz. 4 kere dolayacağım. Bakın 2 oldu. Bir daha doladım. 3. Bir daha doladım. 4. Burada bu şekilde 4 tane ilmeğimiz oluştu. Şimdi yapacağımız işlem şu. 5 tane ipimiz vardı. Bakın 5. ipimin bakın hepsinin en altından girerek şöyle hepsini topluyorum. Buradan krem ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. İlmek çıkarttım. Buradan çıkarttığım ilmeğimi düz ördüm. Tekrardan aynı yere girip bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. İplerimizi böylece topladık. Şimdi ipimi şişime 4 kere daha dolayacağım. Bakın şöyle. 1,
2, 3, 4. Ardından hemen yanındaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Kesilen ilmeklerimizi burada yerine getirdik hanımlar. Ortada yine 12 ilmeğimiz oldu. Şimdi ikinci şişime geçiyorum. İkinci şişimde ilk 2 ilmeğim ters örüyorum. Ardından hemen yanındaki 6 ilmek düzüm vardı. 6 düz ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki 3. sıramızı örüyoruz. İlk 6 ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yanında 2 ilmek tersim vardı. 2 tersimi ters örüyorum. Ortada 12 adet ilmeğimiz vardı hanımlar. Bu ilmekleri tamamen düz öreceğim bu sıramda. Bakın, isterseniz sayarak gidelim. Şu birinci ilmeğim. Bu doladığım ilmeklerimi de şöyle içeriden girerek daha rahat örülüyor hanımlar. Bakın, ikinci ilmeğimi ördüm. İçten girerek şöyle dolanarak örüyorum. Üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek kaldı. Onu da örüyorum. 12. Gördüğünüz gibi ortadaki 12 adet ilmeğimizi düz olarak ördük. İkinci şişime geçiyorum. Modelimizi de böylece tamamlamış olduk. Burada 2 tane ters ilmeğim vardı. 2 tersimi yine ters örüyorum ve kenardaki 6 ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi de çiçeğimizden sonraki 4. sıramız. Kenardaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Ardından 2 tersimi ters örüyorum. Modelimizi bitirdik hanımlar. Şimdi ilk ajurlu modelimiz bitti. İkinci ajurlu modelimize de ilkine nasıl başladıysak aynı şekilde başlayacağız. Yine ortadaki 12 ilmeğimi düz öreceğim. İlk modeli başladığımız zamana geldik. Yani ilk 12 ilmeğimizi düz örmüştük ilk sırada. Şimdi yine düz örüyorum 12 adet ilmeğimi. Bu şekilde. İkinci şişime geçiyorum. Ardından buradaki ikinci ters ilmeğimi ters örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, ön yüzdeyiz. Çiçeğimizden sonraki 5. sıramız. Kenardaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Yanında 2 tersim var. Ters örüyorum. Şimdi yeniden ajurlarımıza başlayacağız. İlk modelimizde yaptığımız gibi. Yine ilk ajurumu yaparken ilk 4 ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Bakın, ikisini birlikte sağa doğru kestim. Ardından ipimi şişime şöyle 2 kere doluyorum ve hemen yanındaki 2 ilmeğimi de birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. Buradaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da ilk 2 ilmeğim tersti. 2 ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi patiğimizin tabanını örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve modelimizden sonraki 6. sıramızı yapacağız çiçeğimizden sonraki. Yine 6 ilmeğimi düz örüyorum. 5, 6. 2 tersimi yine ters örüyorum. Bir önceki sırada 4 ilmek örüp öyle kesim yapmıştık. Şimdi 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Bir önceki sırada ipimi şişime 2 kere dolamıştım. Bunu açıyorum hanımlar. İlk ipimizi bıraktık. Ardından ipimi şişime yine 2 kere doluyorum ve hemen öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Yandaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Ardından ikinci şişime geçiyorum. Hemen buradaki ilk 2 ilmeğim tersti. 2 tersimi ters örüyorum ve kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, modelimizden sonraki 7. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Ardından ikinci çiçeklerimizi yapacağız. Bu aşamada yine ilk 6 ilmeğimi düz öreceğim. 4, 5 ve 6. Yanına 2 tane ters örüyorum.
Tekrar ajurlu modelimizi yapacağız. Bir önceki sırada 3 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip bıraktım ve ikisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime 2 kere dolamıştım. Bunu şöyle serbest bıraktım. Bakın arkada 2 tane ipimiz oldu. Yeniden ipimi şişime 2 kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var. Bu 2 ilmeğimi de düz ördüm. İkinci şişime geçiyorum. 2 tersimi yine ters örüyorum. Ve kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. İlk çiçeğimizden sonra 7 sıramızı ördük, tamamladık. Şimdi ikinci çiçeğimizi yapacağız. İlk çiçeği nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Hanımlar, kafanız karışmasın diye sizlere yeniden göstereceğim şimdi. Öncelikle kenardan 2 adet ilmeğimi düz örüyorum. Ardından önde 3 tane krem ilmeğim var. Tam ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Şişimi çıkarttım arkadan. Şu tabandaki yeşil ipimi alıyorum. Şöyle. Yeşil ipimle hanımlar buradan şöyle uzunca bir ilmek çıkarıyorum. Bakın yeşil ipimizi kontrollü bir şekilde çıkarıyoruz. Sıkarak almayalım, arkada gergin durmasın hanımlar. Bakın bu yeşil ipimi 3 tane ilmeğimin üzerinden atlatıp arkada bıraktım. Sonra bu 3 krem ilmeğimi yine sol şişime alıyorum. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Tam ortadaki ilmeğimin, bakın hanımlar, tekrar 3 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3 şişimi taktım. Buradan bir ilmek çıkartıyorum ve ortadaki krem ilmeğimin üzerinden yeşil ipimi atlatıyorum. Ardından bu ilmeğimi alttan kırmızı ipimi alıyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım şimdi. 1, ipimi şişime doladım. 2 ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 3. Ardından bu 3 kırmızı ilmeğimi de krem ipim ile bir anda şöyle keserek örüyorum. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık sağdaki. Yanında 2 ilmek düzüm var. Düz örüyorum hanımlar. Modelimize yine aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2 tersimi ters örüyorum. Şöyle baktığımız anda bir önceki sırada 2 ilmek örüp kesim yapmışız. Şimdi 1 ilmek örüyorum. Öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle ikisini birlikte keserek örüyorum ve bir önceki sırada ipimi şöyle dolamıştım şişime. Bunu bırakıyorum. Bakın burada 3 ilmeğimiz oldu. Burada 3 tane ipimiz oldu. Burada 5 tane ip olduğunda ipleri topluyoruz hanımlar. İlk modeli yaptığımız gibi yapıyoruz. Burada hemen yine ipimi şişime 2 kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Hemen yanına bir ilmek düz var. Düz ilmeğimi düz ördüm. Ardından ikinci şişime geçiyorum. Hemen yanındaki 2 tersimi ters örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın ilk çiçekler aynı hizadan ikinci çiçeği burada da kuracağız. Tam bu, bakın hizamız aynı. Şöyle göstereyim. Tam bu ortadaki 3 ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inip yine alttan yeşil ipim ile bir tane ilmek çıkaracağım. Şöyle yeşil ipimi sıkmadan alıyorum. Öndeki 3 krem ilmeğimin üzerinden bu yeşil ipimi atlatıp arkada bırakıyorum. Ardından 3 kremimi yine sol şişime aldım. İlk krem ilmeğimi düz örüyorum. Ardından yine ortadaki krem ilmeğimin 1, 2, 3 ilmek altına inip yeşil ipimle buradan yine bir ilmek çıkartıyorum. Ve bu yeşil ilmeği de ortadaki krem ilmeğimin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Sonrasında şu alttan kırmızı ipimi alacağım. Burada da çiçeğimizi yapacağız. Bakın bir ilmeğin içinden kırmızı ipimle yine böyle 3 ilmek çıkartıyorum ve bu 3 ilmeğimin üçünü birden krem ipim ile keserek örüyorum hanımlar. Böyle üçünü birden keserek ördüm. Yanındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar, çiçeklerimiz bu şekilde 7 sırada bir yapılıyor. Modelimizde de zaten ortada 5 ip olduktan sonra ilk ajurlu modelimizi yaptığımız gibi 5 ipi birden topluyoruz. Sonra 3. modelimize geçeceğiz. Yani böyle devam edecek. Sizlere model üzerinde anlatmak istiyorum. Zaten ortadaki ilk ajurlu modeli bitirdik. İkinci modelimize başladık. Devam ediyoruz şu an. İlk çiçeğimizi yaptık. Ardından 7 sıra ördük. İkinci çiçeğimizi de yine birlikte yaptık. İkinci çiçeğimizden sonra sevgili hanımlar yine 7 sıra düz öreceğiz. Üçüncü çiçeklerimizi yapacağız. Bu arada bu ortadaki ajurlu modelimizle de devam edeceğiz. Çünkü ortada toplamda 1, 2, 3 tane ajurlu modelimiz olacak. Üçüncü ajurlu model bittikten sonra kenarlardaki ters ilmekler dahil ilmeklerimizi tamamen orta kısımda düz öreceğiz ön bölümünde. Şimdi bu burun tarafına ne kadar yapacağız? Hemen açıklama getirmek istiyorum. Üçüncü çiçeğimizi de yapacağız hanımlar. İkinci çiçekten sonra 7 sıra düz ördükten sonra üçüncü çiçeğimizi yapacağız.
Üçüncü çiçeğimiz de bittikten sonra 7 sıra yine düz öreceğiz hanımlar. Sonra bilek ayrımı yapacağız. Üstteki çiçekleri artık bu dördüncü çiçeklerimizi bilek ayrımından sonra kuracağız. Şimdi hep birlikte üçüncü çiçeğimizi yapalım. Üçüncü çiçeğimiz bittikten sonra 7 sıra düz örelim hanımlar. Üçüncü ajurlu modelimiz bittikten sonra yine ortadaki ilmeklerin tamamını düz olarak örelim gelelim. Sonra da birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet sevgili hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Üçüncü çiçeğimi yaptım. Üçüncü çiçeğimden sonra 7 sıra düz ördüm. Ortada da hanımlar üçüncü ajurlu modelimi yaptım. Ajurlu modelimden sonra ilmeklerimi tamamen ortadaki ilmeklerimi de bu şekilde düz ördüm. İlk modelimi kurarken ikinci şişimden ilk şişime 6 ilmeğimi almıştım bu modelimi rahat yapabilmek için. O 6 ilmeğimi de geri verdim. Yani şu anda şişlerimde yine 14'er ilmeğim oldu. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeyim. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Sonra bilek ayrımını yapacağız. Patiğimizin arka bölümlerine de yine aynı çiçeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Nasıl yapıldığını hemen göstereceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. İki ilmeği birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında hanımlar böyle ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu: bu bölümde bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin yan bölümlerine geçtik hanımlar. Patiğimizin bu yanlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de yine haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 7 ilmeğim haroşaydı. Düz olarak örüyorum. 5 oldu. 6 ve 7. Ardından hanımlar bu yan tarafa çiçeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Aynı hizadan çiçeklerimizi yapacağız. 7 haroşamı ördükten sonra 2 ilmek daha düz örüyorum. 2 ilmek daha düz ördüm. Ardından şu alttaki yeşil ipimi alıyorum. Aynı çiçeğimi burun kısmında nasıl yaptıysam aynı şekilde yapacağım. Önde 3 ilmeğim var. Tam ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Yeşil ipim ile buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Sonrasında öndeki 3 ilmeğimin üzerinden bu yeşil ilmeğimi geçiriyorum. Sonra bu 3 krem ilmeğimi sağ şişime aldım. İlkini krem ipim ile düz ördüm. Tam ortadaki ilmeğimin hanımlar bu defa 3 ilmek altına ineceğim. 1, 2, 3. Buradan da yine yeşil ipimle şöyle bir adet ilmeğimi çıkartıyorum ve bu ilmeğimi de ortadaki krem ilmeğimin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Sonra da bu ortadaki ilmeğime kırmızı ipimle gülümü yapacağım. Yani bir ilmeğin içinden yine bu şekilde 3 ilmek çıkartıyorum ve bu 3 ilmeğin üçünü birden krem ipim ile örüyorum. Yine arkada da tek seferde bu güllerimizi yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Bakın bu ilk sol taraftaki çiçeğimizi yaptık. Ardından diğer ilmeklerimi ön yüzde olduğum için düz örüyorum. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde ön yüzde isek düz örgü uygulaması yapacağız. Arka yüzde isek de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tabanımıza denk gelen bölüm burası. İlmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar bu şekilde devam edeceğim. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Şimdi yine burada da hanımlar bu taraftaki çiçeklerimizi kurmaya devam edeceğiz. Yine aynı hizadan yapacağız. Bu defa yine kenardaki 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından önde 3 ilmeğim var. Bakın alttaki çiçeklerle aynı hizadan gelecek şekilde. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına iniyorum. Yeşil ipimle burada bir adet ilmek çıkaracağım. Şöyle. Uzunca bir ilmek çıkarttım ve öndeki 3 tane krem ilmeğimin üzerinden bu yeşil ilmeğimi atlatıyorum. Arkada bıraktım. Sonra 3 ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. İlk krem ilmeğimi örüyorum. Tekrardan bakın ortadaki bu öndeki krem ilmeğin 1, 2, 3 ilmek altına inip buradan yine yeşil ipim ile şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum ve bu ilmeğimi de ortadaki kremin üzerinden atlatıp arkada bırakıyorum. Ve tam bu ortadaki ilmeğime şimdi kırmızı ipimi aldım. İlmeğimin içinden 3 ilmek çıkarıyorum ve bu 3 ilmeğin üçünü birden krem ipim ile düz olarak örüyorum. Üçünü birden kesiyorum yani hanımlar kısaca.
Bu şekilde. Arka yüzde hanımlar modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Bakın çiçeğimizi yaptık. Şimdi hanımlar burada son 7 ilmeğimiz haroşaydı. Ardından buraya 3 ilmek daha düz ördüm. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına bu şekilde geldik. Bilek ayrımından sonra artık geri döneceğiz patiğimizin, çünkü arka bölümündeyiz şu anda. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. 5 oldu. 6 ve 7. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Çiçeğimizden sonraki ilk sıramız oluyor bu. Patiğimizin arka bölümünde de hanımlar her 7 sırada bir çiçek yapmaya devam edeceğiz. Şimdi çiçeğimizden sonraki bu ilk sıramızdı. Yine arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Az önce dediğim gibi patiğimizin ön yüzünde düz örgü, arka yüzünde de ters örgü uygulaması yapacağız demiştim. Şu anda gördüğünüz üzere arka yüzdeyiz ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Çiçeğimizden sonraki ilk sıramız bu. Arka yüzde ilk sıramızı ördük. Şöyle çiçeklerimiz yine ön yüze denk gelecek hanımlar, arka yüzde yaparken her 7 sırada bir ön yüze denk geliyor çiçeklerimizin yapılışı. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğim kaldı kenarda. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için buraları düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra tek döneceğiz hanımlar. Bakın geri dönüyorum bilek ayrımından sonra. Şimdi de ön yüzdeyim. Yine 7 haroşa düz olarak örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu defa da çiçeğimizden sonraki ikinci sıramız oluyor hanımlar. Bu şekilde. Diğer bilek ayrımına kadar ikinci sıramızı öreceğiz. Tekrardan arka yüzde ilmeklerimizi ters öreceğiz. Çiçeğimizden sonraki üçüncü sıra olacak. Ön yüzde tekrar diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. 4. Arka yüzde öreceğiz. 5. Ön yüzde öreceğiz. 6. Arka yüzde tekrardan öreceğiz. Geleceğiz buraya. 7 sıra olacak. Ardından ön yüzde tekrar ilk çiçeğimizle aynı hizada şu alttaki çiçeklerle diğer çiçeklerimizi kuracağız hanımlar. Her 7 sırada bir patiğimizin arka bölümünde de çiçek yapımına devam edeceğiz. Çiçeklerin yapılışı hep ön yüze denk geliyor hanımlar. Ön yüze çiçeklerimizi rahatça kurabiliriz. Hanımlar, ben bu patiğimin kenar bölümüne toplamda bakın baştan sona sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çiçek yaptım. Şu haroşa sıralarını sayacak olursak da 15 sıra haroşa yaptım. Bu benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örünce hanımlar bir ayağınıza giyin, deneyin. Patiğinizin arka kısmı topuğunuzun kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ölçüm yaparak örerseniz çok daha iyi, doğru sonuçlar elde edersiniz. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını tamamlayalım, gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet sevgili hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Bu aşamada şöyle belirtmem gerekir ki bilek ayrımından sonra hanımlar bakın bu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada hanımlar ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 adet ilmeğimi ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Bu arada bu topuk bölümü akşam saatine denk geldiği için renkler biraz farklı gibi çıkıyor. Neyse biz devam edelim. Hanımlar, topuk bölümünde kenardaki 7 adet haroşa ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Şu 7 tane haroşam. Ardından ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için bu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Yapacağımız işlem şöyle şimdi. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için buradaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar.
Şimdi geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesim yapacağız. 7 ilmek haroşamı ördüm, sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğime gelince şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bakın 24. ilmeğimi örerken ikisini kesiyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu: tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Yeniden ön yüzde ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesim işlemine buradaki son 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ şişimizde de 24 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Tek taraflı kesim bu hanımlar. Ben 5 şiş patiklerimin topuklarını bu şekilde gizli kesim yöntemiyle kesiyorum. Böyle. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi tamamen kestim geldim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Şişlerim boşa çıktı artık. Tığımdaki iki ilmeği birlikte keserek örüyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Patiğimiz bitti hanımlar. Hemen topuğumuza bakmadan önce ipimizi bu arka bölüme gizleyelim. Bütün ip uçlarını hanımlar, eklediğimiz, kestiğimiz iplerin uçlarını böyle ilmek aralarından geçirerek gizleyelim. Ben çiçeklerimin iplerini video aralarında gizledim. Sizler de buna dikkat edin. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Hemen bakalım topuğumuza. Gördüğünüz gibi bakın, gizli kesim çok şık, düzgün görünüyor. Evet hanımlar, görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Bir de hemen manken ayağımıza gelip sizlere öyle göstermek istiyorum. Çeyizlik çok güzel, şahane bir model oldu. Böyle ajurlu, çiçekli, güllü, dallı model seven hanımlar için de iyi bir fikir olur diye düşünüyorum. Evet. Şöyle mankenime giydirdim patiğimi. Hemen göstereceğim. Buyurun. Ya akşam ışığında da yani görüntü biraz şey ama neyse. Siz görüyorsunuzdur umarım. Bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.